Gözünüzde bir sahne canlandırın lütfen. Loş, böyle yüksek tavanlı bir oda. Duvarlardaki o çiniler vuran zayıf ışıkta bile parlıyor. Hava ağır, sanki zaman yavaşlamış gibi. Yerde de taze koparılmış marul yapraklarını ağır ağır yiyen birkaç kaplumbağa. Ve onların başında elinde bir ney, sırtında küçük bir davulla, sabırla bekleyen kırmızı kaftanlı, sakallı bir derviş. Bu neredeyse hareketsiz ama bir o kadar da gerilim dolu an, Türk resminin en bilinen, en çok konuşulan eserlerinden biri. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi. Bu sohbetimizde amacımız sadece bu tabloya bakmak değil, adeta içine girmek, onun katmanlarını bir bir aralamak. Bu eserin arkasındaki inanılmaz sanatçıyı, o çalkantılı dönemin ruhunu ve tablodaki her bir fırça darbesinin taşıdığı sembolik anlamları birlikte çözümleyeceğiz. Ve belki de en şaşırtıcı olanı, bu kadar bizden görünen bu sahnenin ilhamının Paris'te yayımlanan popüler bir gezi dergisindeki bir Japon gravürüne nasıl uzandığını keşfedeceğiz. Bu gerçekten de çok önemli bir başlangıç noktası. Çünkü bu tablo, tuval üzerine yağlı boya bir resimden çok daha fazlası. O bir aydının, bir bürokratın ve bir sanatçının kendi toplumuyla, kendi zamanıyla kurduğu o sancılı, karmaşık ve biraz da ironik ilişkinin bir belgesi adeta. Osman Hamdi Bey'in kim olduğunu ve 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlamadan o sabırlı dervişin ve inatçı kaplumbağaların sırrını tam olarak çözemeyiz. Karşımızda duran aslında bir çağın alegorik portresi. O halde bu portreyi, yani terbiyecinin kendisini tanıyarak başlayalım. Çünkü tablodaki figürün Osman Hamdi Bey'in bir tür otoportresi olduğu konusunda neredeyse tüm sanat tarihçileri hemfikir. Peki kimdi bu adam? Onu sadece bir ressam olarak tanımlamak, devasa bir buzdağının sadece görünen ucuna bakmak gibi olur. Babası, Osmanlı'nın yurt dışına eğitim için gönderdiği ilk öğrencilerinden, ülkenin ilk maden mühendislerinden biri olan ve sadrazamlığa kadar yükselen İbrahim Ethem Paşa. Yani Osman Hamdi, doğuştan reformcu bir ailenin içine doğuyor. Tam olarak öyle. Ve bu mirası çok daha ileriye taşıyor. Babasının izinden giderek Paris'e hukuk okumaya gönderiliyor. Ama o hukukla yetinmiyor. Dönemin en ünlü ressamlarının atölyelerine giriyor, resim dersleri alıyor, Louvre'u evi gibi benimsiyor ve aynı zamanda arkeolojiye büyük bir merak salıyor. Yani zihninde Batı'nın hukuk sistemini, sanat anlayışını ve bilimsel metodolojisini bir araya getirerek ülkesine dönüyor. Bu, o dönem için inanılmaz bir donanım. Döndüğünde de bu birikimiyle inanılmaz işlere imza atıyor. Yaptığı işlerin listesi bile insanın başını döndürüyor gerçekten. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bildiğimiz, ülkenin ilk Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusu ve ilk müdürü, Çağdaş Türk Müzeciliğinin babası, bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kuran o meşhur İskender Lahdi'ni Sidon'da gün yüzüne çıkaran ve Asar-ı Atika Nizamnamesi, yani eski eserler kanununu hazırlayarak tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye çalışan kişi. Hatta bir dönem Kadıköy'ün ilk belediye başkanlığını bile yapmış. Buradaki kilit nokta şu: Osman Hamdi sadece bu görevleri yerine getiren bir memur değil. O, bu kurumların vizyonunu bizzat oluşturan, padişahı ve bürokrasiyi ikna etmek için sürekli mücadele eden bir misyon adamı. Sanatı ve kültürü çökmekte olan bir imparatorluğu modernleştirecek, ona yeni bir kimlik kazandıracak en temel araçlar olarak görüyordu. Dolayısıyla Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu yorumlarken onun bu yorucu, bitmek bilmeyen ve sık sık hayal kırıklığıyla sonuçlanan mücadelesini aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Resim, onun için sadece estetik bir arayış değil, aynı zamanda en güçlü ifade ve eleştiri aracıydı. Peki, bu kadar donanımlı ve mücadeleci bir adamın fırçasından çıkan bu sahneye şimdi daha yakından bakalım. 1906 tarihli ilk versiyona odaklanalım. Mekan, Bursa Yeşil Cami'nin üst katındaki bir oda. Bu bile başlı başına bir seçim. Figürümüz, yani Osman Hamdi'nin kendisi, bir derviş kıyafeti içinde, kırmızı, etekleri işlemeli bir kaftan giyiyor, sırtında bir vurmalı çalgı olan nakkare ya da kudüm, elinde ise üflemeli bir çalgı olan ney tutuyor. Yerde ise 5 kaplumbağa var, önlerindeki yeşil yaprakları umursamazca yiyorlar. Figürün duruşu ve ifadesi çok şey anlatıyor.
Hafifçe öne eğilmiş, omuzları biraz kökük, yüzünde kızgınlık ya da acelecilik yok. Daha çok yorgunlukla harmanlanmış sonsuz bir sabır var. Başına gelişigüzel sardığı Yemeni'nin üzerine dervişlerin taktığı arakiye denen başlığı geçirmiş. Bu kıyafet seçimi, onun mücadelesini dünyevi bir hırstan çıkarıp daha felsefi, daha ruhani bir boyuta taşıyor. Sanki bu işin ancak bir derviş sabrıyla yapılabileceğini söylüyor bize. Ve elindeki aletler de bu sabır temasını güçlendiriyor sanırım. Neden özellikle ney ve nakkare? Çok yerinde bir soru. Bu aletler rastgele seçilmiş değil. Ney, Mevlevi kültürünün merkezindedir. Sabrı, olgunlaşma sürecini, ilahi aşkı temsil eder. Hani Mevlana'nın Mesnevisinin o meşhur "Dinle neyden" dizesiyle başlaması tesadüf değildir. Ney, insana sabret ve olgunlaş der. Sırtındaki nakkare ise ritmi, düzeni, bir disiplini simgeler. Yani terbiyeci, elindeki bu iki enstrümanla, yani sabır ve sanat yoluyla, o dağınık ve kendi bildiğini okuyan kaplumbağaları bir düzene sokmaya, onları eğitmeye çalışıyor. Mekanın Bursa Yeşil Camii olması da bu mesajı derinleştiriyor halde. Kesinlikle Yeşil Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminin mimari ve sanatsal zirvelerinden biridir. Çinileriyle, hat sanatıyla, işçiliğiyle köklü ve görkemli bir kültürel mirası temsil eder. Osman Hamdi, eleştirisini ya da mesajını bu köklü ve değerli mirasının tam ortasına yerleştiriyor. Bu, mesaja hem bir ağırlık hem de ince bir ironi katıyor. İşte böyle görkemli bir geçmişimiz var ama bugün ilerlemek için eğitmeye çalıştıklarım bunlar, der gibi. Köklü bir geçmişin içinde geleceğe yönelik yavaş ve sancılı bir çabayı resmediyor. Tamam, şimdi bütün bu sembolleri bir araya getirelim. Sabırlı, yorgun ama misyon sahibi bir aydın var. Elinde sanatı ve düzeni temsil eden aletleri var. Ve bunu köklü bir kültürel mekanın içinde yapıyor. Peki asıl soruya gelelim. Bu eğitilmeye çalışılan, bu yavaşlıklarıyla ünlü kaplumbağalar neyi temsil ediyor? Sanırım tablonun bütün düğümü burada çözülüyor. Evet, bu sorunun cevabı tablonun çok katmanlı anlamını ortaya çıkarıyor. Kaynaklar ve sanat tarihçileri temel olarak iki ana yorum üzerinde duruyor ki bu iki yorum aslında birbirini tamamlıyor. İlk yorum daha dar ve kişisel bir hiciv olduğu yönünde sanırım. Buna göre Osman Hamdi Bey kurduğu Sanayi Nefise ya da Arkeoloji Müzesi gibi kurumlarda birlikte çalıştığı, kendi vizyonuna ve çalışma temposuna ayak uyduramayan, değişime direnen aslarını ve genel olarak Osmanlı bürokrasisini hicvediyor. Yani terbiyeci kendisi, kaplumbağalar ise onun yavaş, inatçı ve kendi bildiğini okuyan personeli. Önlerindeki marul yaprakları da onlara sunulan küçük rüşvetler veya ulaşmaya çalıştıkları basit gündelik hedefler olabilir. Bu yorum oldukça akla yatkın. Osman Hamdi'nin mektuplarını okuduğunuzda bu bürokratik yavaşlıktan ve anlamsızlıktan ne kadar bezdiğini adeta hissediyorsunuz. Bir projenin onaylanması için aylarca nasıl beklediğini, en basit işlerin bile nasıl yokuşa sürüldüğünü anlattığı satırlar var. Paris'in dinamizmini görmüş, dakik çalışmaya alışmış biri için bu durumun ne kadar sinir bozucu olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu kişisel bıkkınlığı sanatına yansıtması çok doğal. İkinci yorum ise meseleyi çok daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. Toplumsal bir alegori. Bu yoruma göre kaplumbağalar sadece birkaç memuru değil, modernleşmeye direnen, geleneklerine körü körüne bağlı, değişime kapalı halkı veya daha genel anlamda toplumu temsil ediyor. Terbiyeci ise sabırla, sanat ve kültür yoluyla bu toplumu eğitmeye, onu çağdaş seviyeye getirmeye çalışan aydının ta kendisi. Bu da haliyle yorucu, umutsuz ve belki de nafile bir çaba olarak resmediliyor. Bu yorum tablonun yapıldığı dönemin ruhuyla, yani Sultan II. Abdülhamit döneminin sonlarındaki siyasi ve sosyal iklimle birebir örtüşüyor. İmparatorluk çatır diyor, hasta adam olarak anılıyor, batılılaşma ve reform girişimleri ya yetersiz kalıyor ya da ciddi bir toplumsal tepkiyle karşılanıyor. Osman Hamdi gibi Batı'yı yakından tanımış bir aydının bu hayal kırıklığını ve yorgunluğunu resmetmesi çok anlaşılır. Tablo bir aydının değişime direnen bir halkla ne yapmalı sorusuna verdiği sabırlı ama aynı zamanda karamsar bir cevap gibi okunabilir. Kaplumbağaların o kalın koruyucu kabukları belki de toplumun bu değişime karşı ördüğü o kalın duvarları sembolize ediyor.
İşte şimdi hikaye çok daha ilginç bir hal alıyor. Peki bu dahiyane alegorinin, bu çok katmanlı eleştirinin fikri nereden geldi? İşte bu noktada kaynaklar bizi oldukça şaşırtıcı bir yere, 1869 yılına ve Paris'te yayımlanan çok popüler bir gezi dergisine götürüyor. Hmm. Bu bağlantı tablonun entelektüel arka planını daha da zenginleştiriyor ve Osman Hamdi'nin nasıl bir sentez dehası olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bahsi geçen derginin o yılki sayılarından birinde El Crepon adında bir sanatçının bir Japon gravüründen esinlenerek çizdiği bir resim yayımlanıyor. Resmin adı ne dersiniz? Charmeur de Tortue, yani kaplumbağa terbiyecisi. Bu gravürde elindeki küçük davulla bir grup kaplumbağayı müziğin ritmiyle bir masanın üzerine çıkmaya teşvik eden yaşlı bir Japon adam resmedilmiş. Duruşu, kaplumbağalarla olan ilişkisi ve temel konsept Osman Hamdi'nin tablosuyla şaşırtıcı derecede benzer. Peki bu sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa Osman Hamdi'nin bu gravürü gördüğüne dair bir kanıtımız var mı? Çok sağlam bir kanıtımız var. Osman Hamdi Bey'in 13 Temmuz 1869'da, yani derginin yayımlandığı yıl, o sırada görevli olduğu Bağdat'tan babasına yazdığı bir mektupta şu cümle geçiyor. Bana yollamış olduğunuz Gezi dergisini okudum. Bu mektup onun o gravürü görmüş olma ihtimalini neredeyse kesinleştiriyor. Burada büyüleyici olan şey şu ki, bu bilgi tablonun özgünlüğünü ya da değerini asla azaltmıyor. Aksine onu daha evrensel ve entelektüel bir boyuta taşıyor. Osman Hamdi, bir Fransız dergisinde gördüğü egzotik bir Japon sokak gösterisini alıyor ve onu tamamen kendi kültürel, toplumsal ve siyasi bağlamına uyarlayarak bambaşka bir anlama büründürüyor. Yani Japonya'dan çıkıp Paris üzerinden İstanbul'a gelen basit bir gösteri imgesini bir Osmanlı aydınının varoluşsal dramına dönüştürüyor. Bu, onun Doğu ile Batı arasında kurduğu o entelektüel köprünün, o sentez yeteneğinin mükemmel bir örneği. Sıradan bir fikri alıp onu derin bir felsefeye dönüştürüyor. Çok doğru bir tespit. Sadece bir resmi kopyalamıyor, bir fikri alıp yeniden yoğuruyor ve kendi derdini, kendi toplumuna dair eleştirisini anlatmak için güçlü bir metafora dönüştürüyor. Şimdi dilerseniz hikayenin ikinci perdesine, yani tablonun ikinci versiyonuna geçelim. Osman Hamdi 1907'de ilkinden bir yıl sonra tablonun daha küçük bir versiyonunu daha yapıyor. Genel kompozisyon çok benzer olsa da arada küçük ama çok önemli farklar var. Bu farklar adeta sanatçının bir yıl içinde düşüncelerinde yaptığı küçük oynamaların, mesajına eklediği yeni notların birer ipucu gibi. Birincisi en bariz fark, kaplumbağa sayısı 5'ten 6'ya çıkıyor. İkincisi ilk versiyonda boş olan duvarda pencerenin üzerinde çerçeveli bir hat levhası beliriyor. Bu hatta Arapça şifa al-kulub lika al-mahbub yazıyor. Anlamı kalplerin şifası sevgiliyle, yani Hazreti Muhammed ile buluşmaktır. Üçüncüsü pencerenin kenarına beyaz bir Çanakkale testisi ekleniyor. Ve son olarak bu versiyonun dönemin önemli devlet adamlarından Ahmet Muhtar Paşa'ya hitap edildiğini biliyoruz. Bu küçük değişiklikler tablonun tonunu bir nebze değiştiriyor veya derinleştiriyor. Örneğin eklenen hat yazısı çok önemli. Tablodaki sabır temasını daha da güçlendirip ona belirgin bir manevi boyut katıyor. Belki de ilk tablodaki sert hiciv ve toplumsal eleştiriden, ikinci tabloda daha ruhani bir sabra ve ilahi bir umuda doğru küçük bir kayma vardır. Sevgiliyle, yani hakikatle buluşmanın kalplere şifa vereceği mesajı, o yorgun terbiyecinin çabasını daha uhrevi bir zemine oturtuyor. Sanki bu dünyevi çaba beyhude olabilir ama asıl şifa maneviyattadır der gibi. Peki neden bir kaplumbağa daha eklenmiş olabilir? Bu konuda bir fikir var mı? Bu sanat tarihçileri için hala bir sır ve tablonun en gizemli yanlarından biri. Belki de eleştirdiği bürokratik kadroya bir kişi daha eklenmiştir. Bu kişisel bir gönderme olabilir. Ya da belki de artan sorunları, işlerin daha da yavaşladığını simgeliyordur. Veyahut sadece kompozisyonu dengelemek için yapılmış tamamen estetik bir tercih de olabilir. Bu gizem, tablonun cazibesini ve üzerine düşünme potansiyelini daha da artırıyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor? Bugün
kaplumbağa terbiyecisinin sadece boya ve tuvalden ibaret olmadığını, katman katman açılması gereken bir metin olduğunu gördük. Çok yönlü bir aydın, bir reformcu ve bir bürokrat olan Osman Hamdi Bey'in yorgun sabrını, toplumuna dair derin eleştirilerini ve Bir Ansız dergisi aracılığıyla Japonya'ya kadar uzanan şaşırtıcı ilham kaynağını konuştuk. Anladık ki bu tablo sadece fırça darbelerinden değil, bir dönemin tüm gerilimlerinden, umutlarından ve derin hayal kırıklıklarından oluşuyor. Kesinlikle öyle. Ve bu eser bize sanatın gücünü bir kez daha gösteriyor. Tek bir imge üzerinden ne kadar çok şey anlatılabileceğini, bir sahnenin nasıl bir dönemin röntgenini çekebileceğini kanıtlıyor. Osman Hamdi, değişimin yavaşlığını ve bu sürecin ne kadar sancılı olduğunu temsil etmek için yavaşlığıyla meşhur kaplumbağaları seçti. Aradan bir asırdan fazla zaman geçti. Bu sohbeti zihninizde dönüp duracak bir soruyla bitirmek istiyorum. Eğer Osman Hamdi bugün, diyelim ki 2026 yılında, toplumumuzdaki ilerlemeye ve değişime karşı direnişi, o ağır aksak işleyen süreçleri resmetmek isteseydi, sizce hangi hayvanı veya sembolü seçerdi? O tuvalde yine kaplumbağalar mı olurdu, yoksa aklınıza bambaşka bir figür mü geliyor?